Ağrı'da 20 ton altın bulundu. Uzun arama faaliyetleri neticesinde, bugün, piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. Türkiye, 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin altın üretim rekorunu kırdı. 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı ve 42 ton altın üretildi. Üretilen altının ekonomiye katkısı 2,5 milyar dolar oldu. Hedef yıllık 100 ton altın üretimi. Geçen ay temeli atılan tesisin hem Ağrı hem de ülke ekonomisi için öneminin çok büyük olduğunu dile getiren Varank, tesisin yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacağını, Ağrı'nın kalkınmasını ve gelişmesini hızlandıracağını, altın üretimi konusunda Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladı. Varank, sıfır üretim kapasitesiyle devraldıkları altın madenciliğini verdikleri destek ve teşviklerle 6 milyar dolar yatırım hacmine ulaşan, 13 bin kişinin istihdam edildiği devasa bir sektöre dönüştürdüklerini, bugün dünyanın sayılı üreticileri arasında olduklarını söyledi. Bakan Varank, 2000'lerin başında 1 gram dahi altın üretemeyen Türkiye, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Bizden önce Türkiye'nin altın ihtiyacı %100 ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yaptığımız üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2,4 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Tüm bu gayretleri de yeterli görmüyoruz. Sektörü daha ileriye götürecek birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz, diye konuştu. Bakan Varank, hesaplamalara göre ilk etapta 6 yıllık ömrü olan bu madende bir yandan da arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, rezerv olarak daha büyük bir potansiyelin söz konusu olduğunu, bulunacak yeni rezervlerle işletme ömrünün 15-20 yıla ulaşmasını beklediklerini vurguladı. Altın, ilk çağlardan beri önemini ve cazibesini koruyan elementlerden biridir. Uzun yıllar ödeme aracı olarak da kullanılan bu metal, takı ve yatırım aracı olarak ön plandadır. Devletler için güvenilir bir ödeme aracı olarak kullanılırken, mücevherat sektöründe de gümüşlü, paladyumlu, bakırlı ve platinli alaşımları yaygın olarak kullanılıyor. Altının nasıl çıkarıldığını ve Türkiye'deki altın madenlerini sizler için derledik. Türkiye'de de altın yatakları olmasına rağmen, çıkarılan altın tüketime yetmediği için Türkiye, önemli bir altın ithalatçısıdır. Son 20 yılda Türkiye yıllık 156 ton altın ithal etmektedir. Altın madenlerini genellikle özel ve tüzel kişiler işletiyorlar. Türkiye altın yatakları bakımından dünya altın rezervinin %0,5'ini kapsıyor. Fakat altın tüketimi fazla olduğu için yeteri kadar altın üretilemiyor ve önemli miktarda altın ithal ediliyor. Türkiye'de özel işletme sayısının artması sonucunda 2018 yılında 27,1 ton olan altın üretimi 2019 yılında da 40 artarak 38 tona çıkmıştır. Altın nasıl çıkartılır? Altın, magmanın erimiş kaya zamanla katmanlaşması sonucunda toprağın belirli katmanları arasında oluşuyor. Dere yataklarında da rüzgar ve suyun etkisiyle oluşabiliyor. Altın, diğer maddelerin arasında olduğundan ayrıştırma tekniğiyle ortaya çıkarılıyor. Madenlerde toprağın ve katmanın kazılması şeklinde altın yatağı bulunuyor. Bazı durumlarda kepçelerle büyük kaya parçaları koparılıp, mikserlerde öğütülüp, elenerek altın ortaya çıkarılıyor. Öğütme sonucunda küçük parçalara ayrılan cevherler, liç tanklarına aktarılıyorlar. Liç tanklarının içinde sodyum siyanür ve hafif oksitleyici çözeltiler bulunuyor. Siyanürlü uygulama sayesinde en küçük altın tanecikleri ortaya çıkarılıyor. Siyanür uygulaması altın kalitesinin düşük olduğu durumlarda kullanılıyor. Metalin elde edilmesinde kullandığınız yöntemler nedeniyle de çok fazla ağır metal ortaya çıkıyor. Bu da insan sağlığı için çok zararlı. Yani bir coğrafyayı, bir bölgeyi yok eden bir madencilik yöntemi değil bu. Aynı zamanda insanları da yavaş yavaş ölüme götüren, toplumsal etkileri bu boyutta olan bir yöntem. Doğaya bu kadar zarar vermeye değiyor mu? Bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri, dünya ile birlikte Türkiye'nin de artık bir kamu yararı tartışması yapmak zorunda olduğu gerçeği.
1950-60'lardan günümüze gelen büyüme odaklı kalkınma politikaları hep şunu savundu: refah toplumuna ulaşmak istiyorsanız bazı bedeller ödenir. Çevreye verilen zararlar da ödenmesi gereken bir bedel gibi gösterildi. Tüm dünyada da bu yapıldı. Bugün artık içinde bulunduğumuz iklim kriziyle de, su kriziyle de, pandemi süreciyle de doğaya yapılan müdahalenin bir karşılığı olduğunu gördük. Ödenen bu bedel de sıradan bir bedel değil. İnsanların, toplumların yaşamlarıyla ödediği, gıda güvenliğiyle, olağanüstü hava koşullarıyla ödediği bir bedel. Gerçekten de ciddi maliyetleri olan bir bedel bu. Türkiye'de altın madenciliği ne boyutta? 20'ye yakın altın madeni var. 2000'li yıllardan sonra altın madenciliği üzerine konuşmaya başladık. Özellikle Bergama'yla ön plana çıktı. Ardından çorap söküğü gibi birçok altın madeni üst üste gelmeye başladı. Bizim öngörümüz, Türkiye'de madenciliğin daha da artacağı yönünde. Verilen teşvikler, ruhsatlar, geçmişte verilen ruhsatların yaşama geçirilmeye çalışılması, Türkiye'nin birçok yerinde yeni altın madeni projeleri olacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, çevre alanında konuşacağımız, tartışacağımız konu enerji ve maden politikaları olacak. Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.